Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ayın ürünü Vestel mikrodalga fırın. Bu videoda özellikle öğrenciler, yurtta yaşayanlar, yoğun iş temposunda çalışanlar, pratik yemekleri sevenler bir yere ayrılmayın. Çünkü mikrodalga fırını kullanarak klasik yemekleri nasıl yapabileceğimize dair çok güzel tiyolar ve ipuçları vereceğim. Vestel mikrodalga fırının sahip olduğu özellikler 700 watt gücünde buz çözme özelliği var. Bu özellikle hayatınız çok kolaylaşacak. 20 litre hacminde ve dijital kontrol paneliyle kullanımı oldukça pratik. Bugün neler pişireceğiz? Öncelikle klasik bir tavuk pilav yapacağız ama tavuğu derin dondurucudan çıkartacağım. Size tavuk nasıl çözdürülür onu anlatacağım. Sonrasında lime bir tavuk pişirmeyi göstereceğim. Mikrodalgada tereyağlı pilav nasıl pişirilir onu da gösterip sonra bunları birleştireceğiz. Ardından bir pizza hamuru yoğuracağım. Üzerine sosuyla, sucuğuyla, mısırıyla şahane bir pizza yapacağız. Bunu derin dondurucuda nasıl saklayabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Diliyorsanız bazlamayla pratik bir pizzayı nasıl yapıyorsunuz ondan da bahsedeceğim. Sonrasında dışarıda yemeye bayıldığımız kumpir mikrodalgada inanılmaz kolay yapılıyor. Tereyağı, kaşarı, üzerindeki Amerikan salatasıyla muhteşem bir kumpir ve son olarak bir kakaolu kek, üzerine de muhteşem çikolatalı bir ganajla şahane tarifler vereceğim. Bu tarifleri yaparken Vestel mikrodalga fırının sahip olduğu mikrodalga özelliği, buz çözme özelliği, ızgara özelliği ve mikrodalga ve ızgaranın birlikte kullanıldığı kombi özelliklerinin hepsine tek tek değineceğim. Bunları nasıl kolayca kullanabileceğimizi anlatalım. Hadi tariflere başlayalım. Öncesinde tavuk pilavın tavuğuyla başlayacağız. Tavuğumuzu derin dondurucudan çıkarttım. Taş gibi tavuk. Mikrodalga fırında donmuş bir ürünü çözdürdükten sonra hemen kullanmanız gerekiyor. Bu bilmeniz gereken önemli bilgilerden. Ürünü çözdürüp tekrar buzdolabına alıp yeniden kullanmanız maalesef mümkün değil. Ama zaten mikrodalga çok hızlı bu işlemi yaptığı için ne zaman ihtiyacınız olursa o zaman çıkartın. Hemen koyun mikrodalga fırınınıza ve kolaylıkla çözdürün. Şimdi gelin Vestel mikrodalga fırının buz çözme özelliklerinden size bahsedeyim. Kapak açma düğmemiz burada aşağıda. Bastıktan sonra kapağımız kolayca açılıyor. Ürünümüzü yerleştiriyoruz. Vestel mikrodalga fırının 2 tane buz çözme özelliği var. Bir tanesi ağırlığa göre, bir tanesi sizin dilediğiniz süreye göre. Eğer ki çözdüreceğiniz ürünün ağırlığını biliyorsanız hemen şurada yukarıda size göre sağda bulunan ağırlık zaman buz çözme tuşu var. Ona bir kere bastığınızda defrost 1 özelliği, yani ağırlığa göre buz çözme özelliğimiz var. Yaklaşık 300 gram kadar bir tavuk göğsüm var burada. Alttaki bu tuşla hemen kolayca gramajları ayarlayabiliyoruz. Yaklaşık 2 kiloya kadar çözdürebiliyoruz. İleri doğru 100 gram, 200 gram ve 300 gramı ayarlayıp sonrasında kapattığınızda başla demeniz yeterli oluyor. Süreyi kendisi otomatik olarak hesaplıyor. Hemen tekrar durduralım. Bu arada bir şey yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız hemen durdur ve sil özelliğiyle tekrar başa alabiliyorsunuz. İkinci buz çözme özelliğimiz de bu tuşa 2 kere basıyoruz. Defrost 2. Yani zamana göre. Eğer ki çok emin değilseniz ağırlığından ya da az çözdürmek istiyorsanız bu tuşa bastıktan sonra yine aşağıdaki tuşla ileri doğru götürüp 5 saniyeden yaklaşık 95 dakikaya kadar bu süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bunun için yaklaşık olarak 8 dakika vermiştik. Kendimiz de bunu mesela 5 dakikaya ayarlayıp 5 dakika sonra kontrol edip yeterli kadar çözülüp çözülmediğine bakabiliriz. 5 dakikadan başlatalım. Hepsi bu kadar basit. Sadece tavuğu koydum ve çekildim. Gördüğünüz gibi kendisi zaten bittiğine dair haber veriyor. Bir bakalım 5 dakikanın sonunda tavuğumuz dıştan gayet güzel çözüldü. Ortası birazcık daha sert. Eğer ki ben tavuğumu tamamen çözülmüş, yumuşacık istiyorsam az önce yaptığım gibi tekrar seçiyorum, süremi ayarlıyorum, 2 dakika daha bekliyorum, yine kontrol ediyorum. Yine ihtiyacım varsa süreyi arttırarak kolaylıkla bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Ben şimdi tavuğu kesip tekrar pişireceğim için benim için çok fazla çözülmesine gerek yok. Bakın gayet zaten kenarlar yumuşadı. Ortasında çok küçük bir sertlik var ama dediğim gibi tekrar mikrodalga fırında pişireceğim için bu sertlik benim için yeterli. Kolayca hemen fazla yağlarını da ayıkladım tavuk göğsümün. Altına üstüne bakalım. Aslına bakarsanız bunu birazcık daha az çözdürüp böyle sert ince kesip şöyle tavada çevirerek kendinize döner de yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunu kırmızı etlerle de yapabilirsiniz. Ben şimdi buradan şöyle ufak halkalar keseceğim. Bakın ne kadar güzel yumuşadığına bakın. Tavuklarımızı dilimledik güzelce. Mikrodalgaya uygun bir kaba koyuyoruz bunları. Mikrodalgaya uygun kap nedir? Özellikle kalın, fırına dayanıklı cam kaplar ilk sırada geliyor. Mikrodalgaya özel üretilmiş silikon ya da plastik kaplar da var ama onların mutlaka mikrodalga fırına özel üretildiğine dikkat edin. Metallerden kaçınıyoruz.
İçerisine tepkimeye girebilir. Bu hususlara lütfen dikkat edin. Ben genelde cam kullanıyorum, işimi garantiye alıyorum. Şimdi tavuk göğüs dilimlerini koyduk. Normal aslında tavuk haşlıyormuşuz gibi düşünün ama işimiz çok pratik. Hafiften tuzladık. Doğrudan tavuğun kendi öz suyunu da kullanmış olacağız. Bu şekilde but da pişirebilirsiniz. Çok az su ekliyorum içerisine güzel bir buhar oluştursun diye. Tavukların seviyesine gelmeyecek kadar. Böylelikle güzel bir tavuk suyumuz da oluşacak içeride. Şimdi ellerimi yıkayıp geleceğim. Bunun üzerine streçleyeceğim. Streçimizi güzelce kapattık. Niye streçliyoruz? Çünkü içerisinde oluşacak buharı kaçmasını istemiyoruz. Böylelikle tavuklarımız daha yumuşacık olacaklar. Yine kapağımızı açtık. Tavuklarımızı koyduk. Bu sefer mikrodalga fırın özelliğimizi kullanacağız. Mikrodalga ızgara kombi yazan tuşa basıyoruz. İlk basmada mikrodalga fırının özellikleri geliyor. P100 %100 güçle çalışıyor. Tekrar bastığınızda %80 güç. Tekrar bastığınızda %50 güç. Sonrasında %30 ve %10 gibi kullanacağınız ürünün hassasiyetine göre Vestel mikrodalga fırının gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Ben tavuğun iyice pişmesini istediğim için %100 güce ayarlayacağım. Şimdi tekrar durdurup sil tuşuna basıyorum. Mikrodalga zaten P100'de başlıyor. Yani %100 güçte. Sonrasında onaylamak için başlat tuşuna basıyorum. Aslında burada aynı zamanda onaylama tuşu. Ve alttaki tuşla beraber çevirerek süreyi ayarlıyorum. Öncesinde bir 5 dakika, hatta 4 yapalım. 4 dakikanın sonunda bir sonucu görelim. Ona göre süreyi tekrar arttırabiliriz. Kolaylıkla süreyi arttırıyorum. 4 dakikaya getirdim. Tekrar başlat onayla 30 saniye tuşumuz var burada. Ona basıyoruz ve çalışmaya başlıyor. Tavuğumuzu bir kontrol edelim. Evet, biraz daha süreye ihtiyacımız var. Şimdi burada aslında buradaki 30 saniye özelliğiyle bir kısa yolumuz var. Bastığımız zaman hemen 30 saniyelik bir süre ekliyor. Bir kere daha basarsam bana 1 dakika yeterli olacaktır. Kısa yol tuşuyla da bu işlerinizi hızlıca halledebilirsiniz. Tavuğumuz da pişti. Tabii ki içerisinde sıcak bir sıvı olduğu için cam kase ısınıyor. İçerisine alırken mutlaka bir fırın eldiveni ya da bir bez kullanın. Buhar çıkışı olacağı için üzerindeki sırıcı dikkatlice açmayı unutmayın. Tavuklar şahane pişmişler ve altta koyduğumuz suyla beraber tavuğun suyu da birleştiği için tabanda güzel bir tavuk suyu olduğunu görebilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem 2 tane çatal yardımıyla tavukları bu suyun içerisinde didiklemek. Parça parça kolaylıkla ayrılabiliyorlar. Bu arada fark ettiğinizi bilmiyorum ama derin dondurucuda duran bir ürünü Vestel mikrodalga fırın ile çözdürüp pişmiş hale getirmemiz yaklaşık olarak toplam 10 dakika sürdü. Tavuklarımızı didikleme işlemini bitirdim. Şöyle suyla da karıştıralım ki nemli kalsınlar. Sıra geldi pilav yapmaya. Şurada klasik olarak ıslatılmış, ılık suda beklettiğim yaklaşık 20-25 dakikadır bekliyor. Pirincim var, bunu yıkayıp geliyorum. Sonrası inanılmaz kolay. Pirincimi güzelce yıkadım, süzdüm. Yine cam bir kaba alıyorum. 1 su bardağı pirinç ıslamıştım. Üzerine 1 su bardağı soğuk su koyuyorum. Yetecek miktarda tuz ekliyorum içerisine. Ben biraz tuzlu severim. Ve tereyağı. Hepsi bu kadar aslına bakarsanız. Dilerseniz bunu yine streçleyebilirsiniz ya da evimde streç yok ya da ben streç kullanmak istemiyorum diyorsanız da böyle geniş bir tabağa alın, üzerine kapatın ve doğruca mikrodalga fırına. Mikrodalga özelliğini seçtik. P100. Başlat tuşuna bastım. Tam 7 dakikaya kuruyorum. 7 dakika sonra tereyağlı pilavımız hazır. Tekrar başlat tuşu. Ben de gideyim bir çay içeyim. 7 dakikanın sonunda pilavımız hazır. Yine dikkatlice almayı unutmayın. Tabii ki bir klasik pilav gibi bunu da demlendireceğiz ama şöyle bir içini göstereceğim size öncesinde. Göz tane tane. Kapağını tekrar kapatıyorum. Bir 5 dakikada demlensin. Sonra tavuklarla birlikte tadına bakalım. Pilavımız da gayet güzel demlendi. Bakın şöyle tane tane. Mikrodalga fırınla yani pilav yapmak epey kolay. Şimdi klasik bir tavuk pilav sunumu yapmayalım mı? Burada diklenmiş tavuklarımız var ve tavuklarımız kendi suyunda durdukları için asla kurumuyorlar. Tavuklu pilav karabibersiz olmaz. Tavuk pilav hazır. Şimdi tadına bakalım. Yalnız pilav tane tane.
Gerçekten bu kadar kısa sürede muhteşem bir tavuk ve pilav. Yalnız tavuk böyle sulu sulu, lime lime ve eğer ki normal tencerede pilav yapamıyorsanız Vestel mikrodalga fırınla tane tane pilavı kolaylıkla yapabileceksiniz. Pirinç tanelerini görüyorsunuz. Hep tane taneler, asla yapışma yok. Ben bunu da yiyeyim, pizzaya geçelim. Pizza hamuru için Vestel tarçın stand mikserimizin haznesine unumuzu koyuyoruz. Kuru maya kullanıyorum ve birazcık da şeker. Kuru malzemeler karışırken ben de suyumu mikrodalga fırında 30 saniyede hafiften ılık hale getireceğim. Hızlı başlatmaya bastım. Su ısınırken yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ayıralım buraya. Tuzumuzu da sonra ekleyeceğiz. Tuzumuzu da ayıralım ve ortalığı toplayabilirim. Su da ısındı. Bakalım, muhteşem. Şimdi yavaş yavaş suyumuzu da ekliyoruz. Hamurumuz toparlanmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş tuzumuzu da atalım. Ve son olarak da zeytinyağı. Ve hamuru yaklaşık 5 dakika kadar yoğuracağız. Hamurumuz hazır. Hamurumuzu pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Ufaktan yuvarlıyoruz. Kabımızı tekrar yağlayalım. Yapışmasın. Kenarlarının üstünü, her yerini yağlayalım. Üzerini streçliyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalayacağız. Hamurumuz da mayalandı. Of, bu mayalanmış hamur kokusuna bayılıyorum. 4 eşit parçaya bölelim. Ve yuvarlayalım. Şimdi pizza için Vestel mikrodalga fırının altındaki şu cam tabloyu kullanacağım. Böylelikle hem şekil vermemi kolaylaştıracak hem de boyutunu kolayca ayarlayabileceğim. Tabii ki bunun üstüne bir yağlı kağıt koyacağız. Daha önceki videoları takip edenler varsa nasıl yuvarlak kestiğimizi de görmüştünüz. 2'ye katlıyoruz, sonra tekrar 2'ye katlıyoruz. Köşeden diagonal tekrar katlıyoruz, bir üçgen gibi. Ufak bir külah gibi katladıktan sonra merkezden bir ölçü alıyoruz kenara kadar. Ölçü aldığımız yerden de makasla keseceğiz. Evet, pizzamızın tabanını hazırladık. Şimdi hamurumuzu açalım. Hamurumuzu hemen kağıdın üzerine yerleştirelim. İnanılmaz pratik. Bir domates püresi süreceğim üzerine. Domates sosu çok fazla abartmayın. Hamurunuzu yumuşatmasın. Her yerine gelecek şekilde sürün. Bakın alttaki taban dönüş sayesinde burada da kolayca işimi yapabiliyorum. Şimdi üzerine rendelenmiş kaşarımız var. Onu da koyalım. Peynirden kaçmayalım. Kaşar peynirimizin üzerine mısır, biber ve birazcık sucuk koydum. Artık pizzamızı pişirebiliriz. Kapağımızı da kapatalım. Hangi modda pişireceğiz? Kombi modunda. Yani hem mikrodalga hem de ızgara özelliğini birlikte kullanabildiğimiz mod. C1 ve C2 modlarımız var. C1 modunda %55'ini mikrodalga, %45'ini ızgara olarak ayarlayabiliyorsunuz. C2 modunda ise %36'sını mikrodalga, %64'ünü ızgara modunda çalıştırıyor. Ben C2'yi seçeceğim. Yani tabanda çok az bir hamurumuz var. O içeriden pişse benim için yeterli ama üstten ızgara ile beraber peynirler erisin, sucuklar ve biberler de biraz pişsinler. Fırınımızı 4 dakikaya ayarlayalım. Ve başlattık. Pizzamız hazır. Yaklaşık 4 dakika sürdü pişmesi. Peynirlerimiz eridi. Sucuklar yağlarını bıraktılar. O burada dinlensin. Bir tane daha hamur açtım. Ama bu hamuru ne yapacağız? Bu hamurun üzerine domates sosunu süreceğim. Yaklaşık 1,5-2 dakika normal mikrodalgada pişireceğim. Sonrasında soğutuyoruz. Bunun üzerine soğuduktan sonra streçleyip derin dondurucuya kaldırıyoruz. 2 ay boyunca canınız ne zaman isterse çıkartıyorsunuz bu tabanı. Üzerine dilediğiniz malzemeyi koyuyorsunuz. Atıyorsunuz Vestel mikrodalga fırına. Dilediğiniz gibi yiyebiliyorsunuz. Muhteşem. Az sonra daha da pratiğini göstereceğim.
Pizza tabanımız hazır. Unutmayın, önce oda sıcaklığına soğuyacak, ondan sonra streçliyoruz, derin dondurucuya kaldırıyoruz. Sıra geldi daha pratiğine. Ben hamur açmakla falan uğraşamam dediniz. O zaman neyimiz var? Ekmek olur, bazlama olur. Alın bazlamanızı. Üzerine yine verin domates sosu. Sosunuz yoksa sadece peynirle de böyle tost malzemeleriyle de yapabilirsiniz. Bazlama olunca tabii sosta birazcık daha bonkör davranın ki yumuşasın. Hele ki bayat bir bazlamayla yaparsanız of taptaze hale gelecektir. Peynirimizi atalım. Bazlama tabii ki daha çok malzeme taşıyacağı için birazcık daha yüklendim gibi. Biberleri de atalım. Ben pizzayı göstereyim de pratiklik severler sanki bazlamayı daha çok beğenecekler. Mikrodalga modunda yaklaşık 2 dakika boyunca bırakıyoruz. Kaşarlar içerisine eriyor ve sıcak sıcak hepsinin tadına bakacağım. Bazlama da muazzam pişti. Şimdi artık tatlarına bakabilirim. Pizzamızı keselim. Malzemesini de biraz bol tutmuşum. Bir mikrodalga fırın için hiç fena değil diyebiliriz. Çünkü elinizde sadece bu varsa bence yapabileceğiniz en güzel pizzalardan bir tanesi. Tadına bakalım. Tabii ki şimdi lezzetiyle ilgili hiçbir sıkıntı yok ama çıtırlık konusunda bir 250, 300, 350 derece pişmiş bir pizza çıtırlığını burada yakalamamız imkansız. Ama ben pratik bir pizza yapmak istiyorum, pizza lezzetine hızlıca ulaşmak istiyorum diyorsanız bu tarif şahane. Burası tamam da ama ben pratiklikte daha da sınır tanımam, lezzetten de vazgeçmem diyorsanız işte bu pratiğin de pratiği. Bu muazzam. Bence artık bir kumpir de yiyebiliriz. Kumpir için 2 tane orta boy patatesimiz var. Tek tek de pişirebilirsiniz. Eğer 2 tane pişirecekseniz patatesleriniz boyutları birbirine eşit olursa pişme süreleri de eşit olacaktır. Patateslerin dışını güzelce ovalayarak yıkadım, tertemiz hale getirdim. Şimdi burada bu sefer yağlı kağıdım var. Yağlı kağıtlarımı ıslattım. Her bir patatesi güzelce yağlı kağıda saracağız. Patatesi de delmek falan yok. Yağlı kağıdın içerisindeki nemle beraber güzelce yumuşayacaklar. Ve kabaca sarıyorum. Yine bir kaba koyuyoruz. Bu patatesimizi buraya koyduk. Mikrodalga fırına gidebiliriz. Mikrodalga özelliğimizi seçiyoruz. Başlat tuşuna bastık. Bu boydaki bir patates için yaklaşık 13 dakika süre yeterli olacaktır. 13 dakikayı aradık. Başlata bastık ve kumpirlerimiz hazırlanıyor. Burası mis gibi şu anda kumpir kokuyor ve patateslerimiz hazır. Patateslerin sıcak olduğunu unutmayın. Dikkatlice bir tahtanın üzerine alın. Şimdi açıyoruz. Görüntü muazzam. Yalnız kabuğu falan inanılmaz güzel. Şimdi klasik usul. Hemen bıçağımızla şöyle, tabii ki sıcaklığına dikkat edin. Eğer ki tutamıyorsanız bir peçeteyle tutabilirsiniz. Hafifçe yarıyoruz. Şöyle açıyorum sizlere. Şöyle bir çatalla hemen şöyle ezebilirsiniz. İçerisine bir parça tereyağı koyalım. Tereyağın erimesine bakar mısınız? Ne koymayı unutmuyoruz? Tuz. Mutlaka bolca tuz. Patates eden tuzu sever. Kaşar peynirimizi de koyalım. Şimdi çatalla beraber bunları yedireceğim. Gördüğünüz gibi patatesin sıcaklığıyla beraber tereyağı ve kaşar eridiler. Hemen şimdi tabağımızı alalım. Kokusu yani inanılmaz güzel. Amerikan salatamız var. Meksika biber turşusu. Ve zaten Amerikan salatasında mayonez olduğu için üzerine sadece ketçap sıkacağım. Bu bir versiyon. Ama dediniz ki ben üzerine biraz daha şarküteri istiyorum. Peynirleri üzerinde erimiş de istiyorum diyorsanız işte Wester mikrodalga fırının ızgara özelliğini kullanarak üzerindeki malzemeleri de pişirebiliriz. Bir sonrakini de öyle hazırlayacağım. Şimdi ızgara modumuzu çalıştıracağız. Yine mikrodalga ızgara kombi yazan tuşa basıyoruz. İlk tuşlarımız mikrodalga içinde. Sonrasında bir G harfi geliyor. G harfimiz ızgara için. Başlat tuşuna basıyoruz. Sonrasında süremizi ayarlıyoruz. Yaklaşık 1,5 dakika kadar yeterli olacaktır.
Tekrar başlat tuşuna bastık. Şimdi peynirlerimiz eriyecek, sosislerimiz de pişecek. Sonrasında tekrar servis edeceğiz. Peynirler inanılmaz güzel erimiş üzerinde. Şimdi bunun üzerine de sadece Rus salatası koyalım. Aradaki 7 farkı bilenler yorumlara yazabilir. Yine turşumuzu koyalım. Birazcık da ketçapla bu da hazır. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Siz kabuğunu seviyor musunuz mesela kumpirin? Ben bayılırım. O yüzden kabuğuyla birlikte tadına bakacağım. Bir de kumpirde neyi sevmem biliyor musunuz? Ortalığın çok karışmasını sevmem. Az öz olsun. Bol tereyağı, bol kaşar. Bir de Amerikan salatası bana yeter. İnanılmaz lezzetli. Şimdi şu erimiş kaşarın tadına bakacağım. Ama benim favorim her zaman için içinde peynir olanlar. Karar veremedim ama galiba ben bu içinde peynir olan alıp gideceğim ve üzerine güzel bir tatlı yapalım. Sıra geldi muhteşem çikolata sosuyla kakaolu keke. Tabii ki öncelikle keki yaparak başlayacağız. Bu kekte ne yok? Yumurta yok. Öncesinde şekerimizi koyuyoruz. Sıvı yağ ile beraber çırpacağız. Şeker erimeye başladı. Şimdi içerisine yoğurdumuzu da ekliyoruz. Evet, ilk karışımımız hazır. Şeker eriyene kadar öncesinde yağ ile sonrasında yoğurtla beraber çırptık. Şimdi artık kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. Sütüm de var ama sütü en son ekleyeceğim. Kakaomuzu ekliyoruz. Vanilyamızı ekleyelim. Ve yarım kabartma tozu. Sütü sonda eklememin sebebi çünkü öncesinde birazcık koyulaşacak, sonra sütle beraber kıvamını açıp ayarlayacağız. Kaşık kaşık unumuzu da ekleyelim. Öncesinde bir iki kaşık. Hadi 3 olsun. Neyi unuttuk? Bir parça tuz. Her tatlının ihtiyacı. Evet, hamuru gördüğünüz gibi birazcık kurabiye hamuru kıvamı aldıktan sonra un eklemeyi durdurdum. Ve şimdi tekrar kıvamını açmak için azar azar süt ekliyorum. Harcımız hazır, adeta bir brownie harcı gibi oldu. Yine mikrodalga fırına girebilen bir cam kap kullanıyorum. Tabii ki birazcık daha ufak olmasına özen gösterin. Altını yağladım, bir yağlı kağıt koydum ve harcımı doğruca içeriye. Kekimizin üzerine spatula ile birazcık düzledik. Şimdi artık bunu mikrodalga fırına götürebiliriz. Kekimizi yerleştirdik. Mikrodalgamızı bu sefer %80 güçte çalıştırıyoruz. Başlata bastık. Tam tamına 8 dakika. 8 dakikada muazzam bir kek oldu. Ve sosunu da hemen yapalım. Bitter çikolatamız var. Aynı ölçüde krema kullanıyoruz içerisine. Kremamızı da koyduk. Şimdi hemen çikolata ile kremayı da Vestel mikrodalga fırınımıza götürüyoruz. Kapatalım. Çikolata biraz hassas olduğu için yarım güçle çalıştıracağız. %50'ye getiriyoruz. Başlata bastık. 30 saniye yeterli olacaktır. 30 saniye sonra karıştıracağız. Kıvamı olmadıysa bir 10 saniye daha çalıştırırız. Hemen karıştıralım. Bu sıcaklık yeterli olacaktır. Şimdi bunu tezgahta karıştırmaya devam edelim. Sosumuz yani ganajımız da hazır. Şimdi bunu doğruca kekimizin üzerine koyuyoruz. Yalnız adeta böyle bir brownie gibi kokuyor. İçerisi yumuşacık çünkü sadece yoğurt var içerisinde. İnanılmaz güzel bir koku var burada ve içi hala sıcacık. Üzerinde muhteşem sosuyla beraber tadına bakmak için daha fazla bekleyemeyeceğim. Kıvamı var ya da mükemmel kesiliyor. Yapımdan yemeğe geçen süremiz toplam 15 dakika. Bir
kere alttaki kek böyle yumuşacık, nemli. Kesinlikle bunu sıcakken tüketmelisiniz. Daha ufak porsiyonlar böyle küçük cam kaplarda da bunu pişirebilirsiniz. Üzerine dilediğiniz sosu koyabilirsiniz. Kesinlikle ama çikolata sosla beraber muazzam olmuş. Ilık haliyle bir topla dondurma koyarsanız değmeyin keyfinize. Bugün sizlere Vestel mikrodalga fırınla şahane, pratik, lezzetli 4 tane tarif verdim ama 4'ten fazla da ipucu verdim. Umarım sizlere ilham olabilmişimdir. Sizler de kendi tariflerinizi kolaylıkla Vestel mikrodalga fırında pişirebilirsiniz. Bir sonraki ayın ürünü bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.